Satır aralarında saklı dünyalar, kitabın ortasından. Okuduğum ve konuşmalarını dinlediğim varlıklara hem benziyordum hem de tuhaf biçimde farklıydım onlardan. Duygularını paylaşıyor, kısmen de anlıyordum onları. Fakat zihnim biçimlenmemişti. Serbestçe çekip gidebilirdim ben de. Kimseler yokluğuma üzülmezdi. Bedenim çirkin mi çirkin, boyum devasaydı. Bu ne anlama geliyor? Ben neydim? Nereden gelmiştim? Nereye gidiyordum? Bu sorular kafamdan eksik olmuyor. Ancak yanıtlarını bulamıyordum. Kitabın ortasından yeni bölümüne hoş geldiniz. Yoğun bir bayramın ertesinde yine karşınızdayız. Ben Murat. Ben Betül. Bugün sizlerle birlikte ilk defa hem görüntülü hem de sesli olarak karşınızdayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer isterseniz bu bölümü YouTube'dan görüntülü bir şekilde izleyebilir ya da eski usul yine podcastlerimizi istediğiniz platformdan dinleyebilirsiniz. Betül nasılsın? Harikayım. Çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok sevdiğim bir kitap hakkında konuşacağımız için aşırı heyecanlıyım. Üstelik bir de görüntülü. Evet. Gerçekten beni birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. Umarım güzel reaksiyon alırız görüntülü konuşmadan. İnşallah. Umarım bol bol reaksiyonlar, yorumlar gelir ki biz de ona göre bir sonraki bölümlerimizi o şekilde şekillendiririz diye düşünüyorum. Bugün dünya edebiyatının en etkili eserlerinden birinden bahsedeceğiz. Frankenstein hakkında konuşacağız ama önce bir soru sorayım sana. Evet, kitabımızda görüyoruz. Biraz daha kameraya yaklaştırabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Evet, Böyle Mary Shelley'den Frankenstein Evet. kitabı. Bugün bunu konuşacağız. Peki Betül, Frankenstein deyince aklınıza ne geliyor? Büyük bir Yani yeşil bir canavar mı hayal ediyoruz mesela? Yoksa işte çoğu insanın yaptığı hata mıdır? Yoksa bu bir canavar değil midir sence? şimdi normalde Frankenstein'ın adı, yani canavarın adı Frankenstein değil. Onu yaratan bilim adamının adı, doktorun adı Victor Frankenstein. Canavarın herhangi bir adı yok. O sadece yaratık veya işte mahluk olarak geçiyor kitap içerisinde. Herhangi bir adı yok. Yani sadece Victor Frankenstein'ın adını almışız ve o yeşil canavara, o yeşil büyük canavara o adı vermişiz bir şekilde. Ama doğru olan bu değil tabii ki. Peki asıl canavar kim? Frankenstein canavarın adı değilse toplum mu? Canavarı yaratan doktorumuz Victor mu? Yoksa yaratığın kendisi mi? Yani hocam isim olarak konuşacaksak Frankenstein doktorun adı. Fakat canavar kim diyecek olursak o konuda Mary Shelley cevabı bize bırakıyor. Pekala. Peki Frankenstein eseri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle 1816 yılında tarihe yazsız yıl olarak geçen bir sene var hocam. Evet. Endonezya'da Tambora Yanardağı'nın patlaması nedeniyle Avrupa'da hava koşulları rezalet durumda. Gökyüzü haftalarca kapalı ki bir de İngiltere'nin ikliminden bahsediyoruz. Ya da Avrupa'nın ikliminden, özür dilerim, İngiltere'nin ikliminde değil, Avrupa'nın ikliminden bahsediyoruz. Mary Shelley, eşi Percy Shelley ve Lord Byron İsviçre'de yağmurlu bir yaz geçiriyorlar. Ve sürekli evde oturdukları için de canları sıkılıyor tabii. Ve Lord Byron bir öneride bulunuyor. Diyor ki hadi hepimiz birer korku hikayesi yazalım. Harika. Bu arada şöyle bir şey var herhalde. Bizim bu pandemi sürecindeki gibi herkes evlerine tıkıldığı için yapacak bir şey arıyorlar. Hepimiz bir korku hikayesi yazalım diye ortaya atıyorlar. Şimdi böyle bir hikaye, daha doğrusu böyle bir fikirden birdenbire bir Frankenstein eseri çıkıyor. Yani düşünsenize dünya edebiyatının en önemli korku romanlarından biri aslında arkadaş ortamında yapılan bir iddiadan doğuyor. Mary Shelley bu arada bunu günlerce düşünüyor. Dediğin gibi o bekleme süreci içerisinde aklına bir hikaye gelmiyor. Gelen fikirleri beğenmiyor bir türlü işte. Sonra bir gece yarı uykulu halde, yarı uyanık halde bir görüntü görüyor birdenbire.
ölü maddelerden oluşturulmuş bir bedenin canlandığını hayal ediyor bu görüntü içerisinde ve Frankenstein eserinin ilk kıvılcımı böylece ortaya çıkmış oluyor aslında. Peki biraz Evet, Mary aynen öyle. Shelley'den bahsedelim. Gencecik bir kadın ama bu gencecik yaşında birçok şey sığdırmış hayatına diye düşünüyorum. Mary Shelley kimdir? Evet, Mary Shelley'nin öncelikle bir ailesinden bahsetmek istiyorum. Annesi kadın hakları tarihinin en büyük öncülerinden biri. Mary Wollstonecraft. Ancak Shelley'nin annesi Shelley'nin doğumundan hemen sonra vefat ediyor ve birçok eleştirmene göre de Frankenstein aslında temel meselesinin yaratılmak ve terk edilmek olduğu söyleniyor. Yani aslında roman annesiz ve sevgisiz büyümenin metaforik bir yansıması gibi düşünebilirsiniz hocam. Hı hı. Kendi hayatındaki terk edilmişliği Mary Shelley yaratık üzerinden Frankenstein'da bir şekilde yansıtıyor bunu, ifade etmeye çalışıyor. Öbür yandan babasından bahsetmek istiyorum bir nebze. Hı hı. Babası da felsefeci ve bir politikacı. Yani Mary Shelley'nin çocukluğu duygusal bir evde geçmiyor. Çünkü annenin de eksikliği var. Haliyle ortada entelektüel bir ortam var fakat mesafeli. Yani sevgi var mı diye soracak olursanız belki de vardır ama sıcaklık var mı? Yani annenin olmadığı bir yerde sıcaklıktan bahsetmek de tabii yani çok doğru olmuyor. Yani sıcaklık yok diyebiliriz hocam. Şimdi Mary Shelley çok genç yaşta 16 yaşındayken de hayatının çok kritik bir kararına varıyor aslında. Ve maalesef evli bir şaire aşık oluyor. Percy Bysshe Shelley adında bir beyefendiye aşık oluyor. Hatta podcast'ımızın başında bahsettiğin işte bu İsviçre'de beraber takıldığı eşinin adı. Ama bu sıradan bir ilişki değil. Percy Shelley o sırada zaten evli bir adam. Yani Mary Shelley aslında çok büyük bir skandalın içerisine giriyor ve daha 16 yaşında dediğimiz gibi. Ve toplumdan kaçıyorlar. Avrupa'yı dolaşıyorlar. Ve maalesef para bulamıyorlar, borç içerisindeler. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorlar skandallardan dolayı. Şimdi dışarıdan bakınca romantik görünüyor olabilir. Avrupa'yı geziyorlar, işte romantik bir aşk yaşıyorlar falan. Ama işin içerisinde durumumuz biraz farklı. Nedir bu fark? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sürekli kayıplar var. Bu sürekli borç içerisinde olmaktan, stresli yaşamdan Mary Shelley birkaç tane çocuğunu kaybediyor. İlk önce başarısız hamilelikler geçiriyor Hı hı. ve daha sonra dünyaya getirdiği çocuklarını da çok küçük yaşta kaybediyor ve haliyle bu kayıplar onu çok derinden etkiliyor. Daha önce de bahsetmiştim hani annesinin kaybının üzerine bir de bu kayıplar da eklenince yaratılıp terk edilme teması yani Frankenstein aslında temelini oluşturuyor. Aslında sadece bir edebi fikir değil Frankenstein'daki yaratılıp terk edilme teması. Aslında bu Mary Shelley'nin hayatının içinden gelen bir şey. Evet. Eşi Percy Shelley de aslında normalde çok parlak bir şair. Adından söz ettiren bir beyefendi ama aynı zamanda hayatı tırnak içerisinde istikrarsız bir hayat yaşıyor. Borçları Maalesef. var, kaçışları var, tartışmaları var. Ve bununla birlikte Mary Shelley de bu ilişkinin içerisinde hem eş hem yazar hem de sürekli kayıp yaşayan bir hale dönüşüyor Mary Shelley de. Aslında Evet. eşinin kaderini de bir nevi artık paylaşmaya başlıyor. Kendi kaderinin üstüne. Ee, Maalesef. Yani zor bir hayat, zor bir evlilik. evet. Yani Mary Shelley'nin gerçek bir yazar olması için aslında gereken her şey mevcut hayatında. Ve çok küçük yani 16 yaşındaki bir Evet. genç kızdan bahsediyoruz aslında. Hı hı. Peki şimdi bir esere şöyle bir bakacak olursak. Evet. Frankenstein hakkında daha doğrusu çoğunun bilmediği şeyler var. İnsanların bilmediği şeyler var. Yaratık aslında romana kötü biri olarak başlamıyor. Hatta ilk başta bir bebek gibi görebiliyoruz biz Frankenstein'ın daha doğrusu Victor'ın yarattığı bu yaratığı. Doğduğu anda dünyaya dair hiçbir şey bilmeyen bir yaratıktan bahsediyoruz. Bu yaratılma süreci nasıl, sonrasında neler oluyor bu yaratığımıza? Hocam şöyle söyleyeyim size, yaratılma süreci şu şekilde gerçekleşiyor. O sıralar elektriğin bulunması oldukça revaçta olan bir şey ve Mary Shelley de bu elektriğin bulunmasının üzerine böyle bir aslında roman konusu oluşturmaya başlıyor. Diyor ki elektrik gerçekten enteresan bir şey. Acaba bu diyor bir canlıya da can verebilir mi ya da bir Hmm. cansız bir şeye bir can verebilir mi gibi bir şey. Ve yaratmış olduğu karaktere elektrik verme suretiyle bir
can vermeye çalışıyor. Yaratık ilk başlarda ne yürümeyi biliyor, ne konuşmayı biliyor. İnsanların kim olduğunu dahi bilmiyor. Hatta öyle ki açlığın bile ne olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi tamamen bir bebeğin büyüme süreci aslında. Hı hı. Ardından Victor Frankenstein onu görüyor ve yarattığı şeyden korkuyor. Evet. Çünkü yaratık böyle devasa boyutlarda ve çirkin bir yaratık yani. Olduğu gibi güzel bir yaratık değil. Yani aslında yaratık da daha doğduğu ilk yandan itibaren ebeveynsiz kalıyor. Victor Frankenstein onu bırakıp kaçtığı zaman daha ilk yandan itibaren ebeveynsiz kalıyor. Tıpkı Mary Shelley gibi. Hı hı. Yani romanda yaratığın ilk deneyimleri yani bir çocuğun dünyayı keşfetmesine benziyor aslında. Ormanlarda dolaşıyor, üşümeyi öğreniyor, açlığı öğreniyor, ateşin hem ısıttığını hem yaktığını falan öğreniyor. Yani neredeyse bir çocuğun büyüme hikayesinden bahsediyoruz. Tabii daha sonradan insanlarla bir interaction, bir etkileşime geçiyor ve işler Evet. değişiyor aslında. O zaman başlıyor işler değişmeye. Hı hı. Yaratık ilk kez birinin köyüne giriyor ve insanlar onu görünce çığlık atmaya başlıyorlar, onu taşlıyorlar, sopalarla saldırıyorlar. Yani kendisini daha ifade etmeye dahi yer vermeden Hı hı. insanlar onu dışlamaya başlıyor. Yani yaratık aslında insanlardan nefret etmeye başlamıyor. Onlara yaklaşmaya çalışıyor. Onları takdir ediyor güzelliklerini. Onları anlamaya çalışıyor. Fakat gelin görün ki insanlar yaratığı e, tamamen dışlayıp ona hiç bu fırsatı vermiyorlar. Şimdi yaratığın sonraki süreçlerine de değineceğiz ama şöyle küçük bir pencere açmak istiyorum. Frankenstein yaratığımız neden bu kadar çirkin? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Doktorumuz Victor aslında bizim bir önceki bölümde bahsettiğimiz o kibir konusunun tam böyle vücut bulmuş hali. Ve kendisi bir doktor olduğu için yeniden bir insan yaratmayı amaçlıyor ve senin de dediğin gibi bu elektrik kavramını kullanarak yapacak. Ama tabii bu insanı sıfırdan var edemeyeceği için ölü cesetlerin belirli organlarını alıp onu kendi evinde, mahzeninde işte dikip, birleştirip ondan sonra elektrik verdiği için tabii ki çok şekilsiz, çok çirkin, biçimsiz bir vücut ortaya çıkıyor. Yani normal bir insanın boyutlarından daha uzun, normal bir insanın yüz güzelliğinden çok çok daha çirkin bir yaratık var. Aslında insanların da korkup kaçmasının bir nevi sebebi de bu. Çok teşekkür ederiz hocam Ben bilgilendirme teşekkür için. ediyorum. Gerçekten çok daha açıklayıcı oldu. Aynen dediğiniz gibi kadavralardan bir araya getirilerek yapılmış bir yaratıktan söz ediyoruz. Haliyle fiziksel olarak gerçekten çok çirkin bir yaratıktan bahsediyoruz. Şimdi romanın en dokunaklı bir kısmı var. The Lacey ailesinden bahsedeceğiz. Yaratığın ormanda küçük bir kulübeye yerleştikten sonra tanımaya başladı ama insanlardan korktuğu için şöyle uzaktan gizlice izlediği bir aile. Nasıl bir aile bu? Bu ailede kimler var? Neden onlardan neler öğreniyor daha doğrusu yaratığımız? Ne diyebiliriz bu konuyla ilgili? Evet. Şimdi hocam ailenin üyeleri Felix, ailenin büyük oğlu, Hı hı. Agatha, ailenin büyük kızı ve bir de babaları var. Görme engelli bir baba, Delakey. Hı hı. Yaratık aylar boyunca onları izliyor ve onların konuşmalarını dinliyor ve böylece dil öğrenmeye başlıyor. Hı hı. Yani aslında düşünsenize bir canavar olarak gördüğünüz bir karakter ya aylarca insanları oturup izliyor, onları gözlemlemeye çalışıyor, onlara ait olmaya çalışıyor. Evet. Onlarla bir bağ kurmaya çalışıyor. Ve bunun için aylarını harcayıp onları izliyor. Her hareketlerini, her davranışlarını, konuşmalarını, ses tonlarını bir şekilde kendinde bir yere oturtmaya ve onlar gibi davranmaya Hı hı. başlamak istiyor. Yani sadece konuşmayı değil bir de okumayı öğreniyor. Hı hı. İnsan ilişkilerini öğreniyor, sevgiyi öğreniyor, fedakarlığı öğreniyor, yoksulluğu öğreniyor ve en önemlisi de ne kadar yalnız olduğunu öğreniyor. Bütün insani duyguları aslında Dalaki ailesinden öğrenmeye başlıyor. Ve şöyle bir şey, Evet, evet. buyurun hocam. Buyurun lütfen. İşin en Ve dokunaklı kısmına geldik aslında. Yaratığın o evet, içsel düşüncesinde bir cümlesi var. Neydi o cümleleri? evet, bir noktada yaratık onları izleyip ne kadar yalnız olduğunu fark ettiği zaman diyor ki onların mutlu olduklarını görüyordum. Ben ise yalnız ve terk edilmiş durumdaydım. Yani dönüp baktığınız zaman bütün bir romanın özeti gibi aslında. Evet, bir yandan okumayı öğrendikten sonra karakterimiz kitaplarla kendisini de keşfetmeye başlıyor. Bazı kitaplar buluyor bu ormanda.
Ve bu kitaplar onun dünyaya bakışını tamamen değiştiriyor. Bu kitaplar da çok önemli kitaplar. Yani öylesine yazılmış kitaplar değil. Yani romanın içerisine isim olarak verilmiş kitaplar değil. Bunlardan birisi Paradise Lost. Bir diğeri Plutarch'ın Lives, Hayatlar Yaşamlar adlı eseri. Bir diğeri de Goethe'nin Genç Werther'ın Acıları adlı eserleri. Şimdi aslında yaratık bu kitaplarla birlikte kendi varoluşunu sorgulamaya başlıyor ama kimim diyor, neden yaratıldım, neden yalnızım, neden herkes benden korkuyor diyor. Şimdi bu kitapların yaratık üzerindeki etkileri neler? Mesela Paradise Lost dediğimiz eser nasıl bir eser ve yaratık bundan neler öğreniyor, neleri fark ediyor? Evet hocam. Şimdi Paradise Lost'a çok kısa değinmek istiyorum. Paradise Lütfen. Lost, Tanrı'nın düşmüş melekleri cennetten kovması üzerine yazılmış bir, nasıl desem size, bir İncil imitasyonu gibi düşününüz bunu. Hı hı. Yani aslında burada Adem var, şeytan var ve yazar, özür diliyorum, yaratık bunu okuduğu zaman kendisini Adem ile şeytan arasında bir yerde görüyor. Ve diyor ki Adem gibi yaratıldım fakat onun aksine hiçbir varlık bana sevgi göstermedi diyor. Aslında dönüp baktığınız zaman ne kadar acı bir cümle. Çok. Başka bir yerde de şöyle söylüyor. Diyor ki kendimi diyor düşmüş bir meleğe daha yakın hissediyorum diyor. Yani yaratık kendisini bir şekilde gittikçe şeytan figürüyle özdeşleştirmeye başlıyor. Yani toplum yaratmış oluyor aslında bu yaratığı, bu şeytani yaratığı. Aslında bu cümlesi bir nevi de hikayemizin, eserimizin içerisinde bir foreshadowing meselesi. Yani Evet. ileriye doğru bir ön bilgi veriyor bize yazarımız Mary Shelley. Çünkü ademlikten, o saflıktan, temizlikten şeytanlığa doğru bir geçişi görmeye başlayacağız bu noktadan sonra. Peki insanlarla iletişim kurma girişimine baktığımız zaman neler oluyor? Bu insanlarla iletişime geçmeye başladıktan sonra karakterimiz ne gibi değişimler yaşamaya başlıyor? Özellikle The Lacey ailesi, tam olarak ifade edemiyor olabilirim bu arada bu ismi. Bu arada evet hocam, ben Ee, de tam emin değilim. Delakey mi ya da Delacey mi Evet, diye olabilir. şey yapamıyorum ben de Kitabı ama. okuyup onu birebir görebilirler sevgili Evet. dinleyenler. Şimdi bu ailenin ilk teması, bu ailede daha doğrusu ilk teması geçtiği kişi çok önemli. Baba. Görme engelli. Niye ilk kez babayı tercih etti? Çünkü onun görünüşünden etkilenmeyeceğini düşündü hocam. Evet. Evet. Ne kadar üzücü değil mi? Yani yaşlı adam aslında onu görmediği için onu dinliyor, onunla konuşuyor, ona nazik davranıyor. Yani ilk defa bir kişi yaratığa insan gibi davranıyor. Neden? Çünkü onu göremiyor. Fiziksel olarak ona bir ön yargıyla yaklaşmıyor. Bu sebepten aslında yaratığı insanlara karşı umutlandıran, yani en üzücü sahnelerden biri bu. Çünkü bu umut boşa çıkacak. Nasıl çıkacak? Şöyle, babayla konuşmaya başladığında, sohbetlerini derinleştirmeye başladığında aile üyeleri eve dönüyor. Ve yaratığı görünce de tabii ki dehşete kapılıyorlar. Felix şiddet uyguluyor, onu dövüyor, aile kaçıyor. Ve yaratık dönüp baktığımız zaman aslında yine yalnız kalıyor. Evet, İşte yine terk kırılma ediliyor. anı tam burası. Evet hocam. Çünkü yaratık o ana kadar insanlara inanıyordu. Hala bir inancı Evet. vardı. Çünkü çok mutlu bir aile görüyordu. O Hı hı. uzaktan baktığı o tahtaların arasından, kulübedeki o tahtaların arasından baktığı aile çok mutlu ve çok iyi insanlardan oluşuyordu. Ve o yüzden birazcık ümitlenmişti. Beni kabul ederler, bu insanlar beni olduğum gibi kabul ederler düşüncesi vardı. Daha sonra şöyle diyor, iyiydim, şefkatliydim ama beni bir canavara dönüştüren şey sefalet oldu. Bu alıntı da romanın en önemli sözlerinden birisidir. Şimdi sevgili dinleyenler, Frankenstein eserimizin ilk kısmını burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüzde Frankenstein'in ikinci kısmına geçeceğiz ve nasıl bir şeytana dönüştü, sonrasında neler yaşadı, Victor'a neler çektirdi, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdilik son sözü söylemeyeceğiz bu bölüme özel olarak. Son bir alıntımız olmayacak. Çünkü Frankenstein eseri bitmedi. Çok önemli bir eser. Bunu da böyle 15 dakikaya, 20 dakikaya sığdırabileceğimiz bir eser değil. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Betül son sözünü alalım. Evet, Frankenstein benim için gerçekten çok farklı yerde olan bir eser. Frankenstein romanını okuduğum zaman yaratıkla kendimi o kadar özdeşleştirdim ki, çünkü aslında hepimiz bir nebze yaratık gibiyiz. Yani bizi de
Toplum. iyiliğimizden Hı hı. somutlayan, yani özür diliyorum, bizi de iyiliğimizden soyutlayan, bizi de iyiliğimizden uzaklaştıran o kadar çok şey yaşıyoruz ki toplum içerisinde. Yani kendinizi Frankenstein kitabındaki yaratıkla özdeşleştirmemeniz işten bile değil. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir sayfanın daha sonuna geldik.